Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte dolar kurunu inceleyeceğiz. Dolar neden yükselir ve doların düşmesi için hangi sebeplerin olması gerekir? Bunları sizlerle birlikte bu video içerisinde değerlendireceğiz. Ayrıca son zamanlarda dolarda zarar etmemeniz için kritik seviyeleri, dolarda al-sat seviyelerini burada sizlerle birlikte paylaşacağım. Bu seviyeler teknik analiz yöntemi kullanılaraktan bulunmuş seviyeler olduğu için bu seviyelere riayet etmekte, etmemekte tamamen size kalmış bir durum. Çünkü biliyorsunuz bizlerin burada yatırım tavsiyesinde bulunma imkanımız yok. Yatırım tavsiyeleri sadece imzalar karşısında bağlı bulunduğunuz yatırım kuruluşlarıyla alacağınız kararlar ile verilmektedir sevgili dostlarım. O yüzden ben sizlere burada dolar kurunu anlatacağım. Dolarla ilgili teknik analizde ve temel analiz yöntemleriyle dolar TL kurunu burada bulmaya çalışacağız. Öncelikle dolar neden artar? Arkadaşlar doların öncelikle artmasındaki en büyük sebeplerden biri arz ve taleptir. Bir ürüne ne kadar fazla talep varsa onun arzı azalacağından dolayı o ürün yükselişe geçer. Aynen ülkemizdeki dolarizasyon süreci buna bir örnek olarak düşünülebilir. Ayrıca ihracat arkadaşlar, başka ülkelere yapılan ihracatlar ne kadar fazla olur ise ülkedeki dolar miktarı da buna bağlı olarak artacağından dolayı doların değeri bu sefer de azalır. O yüzden ihracata büyük önem verilmesi gerekli. Tabi ihracat yaparken ülke içerisindeki bazı dinamikleri de bozmamak şart. Bir diğer unsur, yine doların artışını etki eden en büyük unsurlardan birisi de ithalattır. İthal ettiğimiz her ürün için arkadaşlar ülkemizin dolara ihtiyacı vardır veya euroya ihtiyacı, sterline ihtiyacı vardır. Bu alışveriş yaptığımız ülke nezdinde değişir. Buna göre bazı alacağımız dışarıdan gelen ürünlerin karşılığında yabancı para birimiyle ödeme yapıldığı için bu da Merkez Bankası rezervlerine bağlı bir durumdur. Merkez Bankası rezervlerimizin az olması ithalata yapacağımız ödemeler karşısında da Merkez Bankası'nın piyasadan para çekmesine sebebiyet vereceğinden dolayı bu da gene doların artışını tetikleyen unsurlardan biridir. Bunun dışında FED arkadaşlar, her zaman sorduğunuz FED faiz arttırırsa dolar düşer mi, yükselir mi sorularınız var. Arkadaşlar FED'in her faiz arttırımı doları maalesef ki düşürmez. Bu FED'in her faiz arttırışı doların tekrardan değerleneceği anlamı taşıyacaktır. Bunun sebeplerinin başında gelen en büyük etken ise FED'in faiz arttırmasıyla birlikte doların ana vatanına tekrardan geri dönmek istemesi. Bu da gelişmekte olan ülkelerden dolar çıkması anlamı taşıyacağından dolayı FED'in faiz arttırımlarına sebep arkadaşlar ülkelerdeki dolar miktarının azalmasıyla birlikte yani FED her faiz arttırımı bu dolara yansır ve dolar fiyatının da yukarı yönlü yükselmesine sebebiyet verir. Diğer bir ayrı etken olarak da enflasyonun yüksek olmasını gösterebiliriz. Çünkü yüksek enflasyonist bir ortamın olduğu dönemlerde vatandaşlar pek TL'de kalmak istemezler. Paralarının değerini koruyabilmek, enflasyona karşı paralarının değerini koruyabilmek için yabancı cinsten para türlerine yönelmek isterler. Yani bu da ya dolar ya da altın yatırımı ülkemizde fazla olduğundan dolayı bu da gene fazla talebin ve arzın olmasından kaynaklı olaraktan doların ve altının yukarı yönlü hareket etmesini beraberinde getirir. O yüzden bazı bu türden etkenleri bir araya topladığımız zaman doların azlığı, yani ithalatın fazla, ihracatın az olması gibi durumlarda cari açık meydana gelir ve bu cari açık sebebinden kaynaklı olarak da merkez bankalarının dolara ihtiyacı artar ve bu ihtiyacı karşılayabilmek için de piyasadan dolar toplamaya çalışırlar. Tabi burada gelecek her talepte doların yükselmesine sebebiyet verir. Şimdi dolar nasıl artar, nasıl azalır, bunu sizlerle birlikte bir eğitim amacıyla biraz değerlendirdik. Ve şimdi dolardaki bizler için kritik seviyeleri sizlerle birlikte burada bulalım. Evet sevgili dostlarım, dolarda son birkaç videodur bunu sizlere hatırlatıyorum. Özellikle 14.40 seviyesi önemli bir seviye. Kendimizi koruyabilmek amaçlı ilk dolar TL kurunda satış yapılabilecek alan 14.40 altına dolar TL kurunun inmesi durumları. Buradaki iniş hangi seviyeye kadar gerçekleşebilir? Buradaki iniş arkadaşlar 14 TL civarından geçen bölgeye kadar gerçekleşebilir. Çünkü 14 TL bizim kuvvetli bir destek bölgesinin olduğu alandır. İlk kuvvetli destek bölgemiz 14.40 seviyesi ve ikinci kuvvetli destek bölgemizde dolar kurunda gene 14 TL civarından geçen bölge olacağından dolayı bu iki alan
kırılması durumunda dolar TL kurunda aşağı yönlü hareketler gerçekleşebilir. Sizlerin kendinizi koruyabilmek için özellikle alt seviyelerden alım yapanlar için bu iki seviye önemli bir al-sat seviyesi olarak değerlendirilebilir. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Şimdi 14.40 altına düşmemiş orta vade ve uzun vadeci yatırımcı arkadaşlar için hangi bant aralığı önemli? Buna bir bakalım, göz geçirelim. Evet, şimdilik 14.40 seviyesi. Şimdi orta vadeciler için, uzun vadeciler için ise 14 seviyesi önemli bir bölge dedik dolar TL kurunda. 14 TL üzerinde kaldıkça bu uzun vadeci arkadaşlar için geçerlidir. 14.87 direnç bölgesi önemli bir alandır ve buranın yukarı kırılması durumunda dolardaki en kısadaki ana hedef bölgesi de 15 lira 50 kuruş seviyesine doğru giden bir dolar TL kuru sizlerle birlikte izleriz. Ta ki 14 lira seviyesi altında bir kapanış olmadıkça ABD Merkez Bankası Fed'in de ilerleyen günlerde faiz arttırımlarına devam edeceğinin sinyali sürekli piyasalara verildiği için dolardaki bizlerin temel analiz yöntemine baktığımız zaman yönün hala 15 lira 50 kuruş seviyesindeki hedef bölgesi olduğu da gözden kaçmıyor sevgili dostlarım. Bunu sizlerle birlikte takipte kalacağız. 14.40 dediğim gibi kısa vadede bir satış bölgesidir kırılması durumunda. 14 TL ise ikinci hem bir alım bölgesi olarak değerlendirilebilecek bir alan hem de kırılır ise satış olarak pozisyonlarımızı biraz daha TL bölgesine geçip bu yatırımları burada değerlendirebileceğimiz bir alan olarak değerlendirilecek kısım olarak düşünülmelidir sevgili dostlarım. İnşallah anlatabilmişimdir dolar kuruyla ilgili. Bunu siz de ekran görüntüsü şeklinde alırsanız daha yakından izleyebilir ve takip edebilirsiniz kendi grafikleriniz üzerinde sevgili dostlarım. Altın tarafına hemen bakalım. Altında bizler için kritik seviyeler hangi bölgelerde? Hemen altının onsuyla başlayalım. Altının onsunda güzel bir formasyonumuz vardı ve bu formasyonumuz bugün itibariyle çalışıyor. Burada bizlerin arkadaşlar bakın şurası bizler için bir X bölge. Bunun aşağı yönlü indiği bölge yani düzeltmenin geldiği bölge A olarak kabul edecek olursak ilk yükselişin olduğu yer B bölgesi ve aşağı yönlü harekette bizler için C bölgesinden geçen alan. Buradaki bir düzeltme hareketiyle birlikte dolar TL kurunda 2000 dolar seviyesine doğru bu hareketin yukarı yönlü bir düzeltme gerçekleştirebileceğini sizlerle birlikte düşünebiliriz bu formasyonun çalışması durumunda. Tabii 2000 dolar şimdilik bizler için önemli kısa vadedeki bir hedef bölgesi şeklinde düşünülebilir. Burada gene bir 1950 dolarda ons takip eden arkadaşlarımız için önemli ve kuvvetli bir direnç bölgesi var. Bu direncin aşılmasıyla birlikte yön 2000 dolarlar seviyesine doğru ons altını taşır. Peki ons altında bizler için satış yapılacak bölge hangi bölgedir? Bakın arkadaşlar ilk kuvvetli bölgesi satış yapılabilecek alan şuradaki aşağıdan gelen trend çizgimizin kırılması durumunda geçerli olur. Buradaki trend çizgimizin geçtiği alan ise şu an itibariyle 1911 dolar seviyesinden geçmekte. Buradaki 1911 dolar aşağı yönlü kırılmadıkça yukarıdaki 1950 dolar seviyesinden geçen ilk kuvvetli direnci takipte kalacağız. Ve onun üstünde bizler için takipte kalmamız gereken en önemli direnç bölgesi ve formasyonumuzun ana hedef bölgesi olan 2000 dolar seviyesine doğru hareketler beklentimiz dahilinde olacak. 1911-1900 dolar seviyeleri de bizler için güzel bir stop alanı olarak takip edilebilecek olan alan olarak düşünülebilir. Gram altın tarafına bakalım hemen. Gram altında orada da güzel kırılımlarımız var. Formasyonumuzla birlikte gelen bir kırılım yaşadık. Bakın arkadaşlar burada bir takoz formasyonumuz var. Bu takoz formasyonumuz yukarı yönlü kırıldı. Burada takoz formasyonunun tekrardan bozulabilmesi için gram altının, TL bazlı altının tekrardan bu takoz içine girmesi şart. Peki bunun için hangi seviye önemli? Bunun için 1910 TL artık 910 TL bizim için önemli bir bölge. Gram altında takip etmemiz gereken seviye ve destek bölgesi. 910 TL üzerinde kaldıkça gram altın hala da kuvvetlidir. Ve şu 910 TL civarı bizim için ayrıyetten gram altını yukarı yönlü hareketin tetiklenebilip tetiklenmeyeceği konusunda takipte kalmamız gereken önemli bir seviye. Yukarıda 910 üzerinde kalındıkça bizlerin kısa vadedeki ilk gideceğimiz tepe bölgesi de 940 tepesidir arkadaşlar. Ve bu 910-940 tepesi bizler için bir bant aralığı olarak takip edilmesi gereken önemli bir alan olarak
gözükmekte 910 üzerinde kalındıkça. Tabi bu zaman içerisinde 966 ve onun üzerinde 1016 ve benim ana hedef bölgem olan 1060 TL civarına doğru gram altında yukarı yönlü hareketleri tetikleyecektir diye düşünmekteyim. ABD enflasyon verileriyle birlikte bir miktar dolarda aşağı yönlü hareket, altında da yukarı yönlü hareket 940'lı seviyelere doğru altını taşıyabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Altın yatırımcıları da dikkatli bir şekilde grafikleri takipte kalsınlar. Şimdi gümüş yatırımcıları için de güzel bir haberimiz var. Burada da gümüşün ons tarafında özellikle yukarı yönlü hareket kırıldı. 24.60 bizim için önemli dedik ve bu seviye yukarı yönlü kırılmış durumda. Burada da gene gümüşün onsunu takip eden arkadaşlarımız için 24.60 üzerinde bizlerin şurada bir kritik 25.50 direnç seviyesi var. Bu 25.50 direnç seviyesini de sizlerle birlikte hemen buraya yerleştirelim. Aşağıda da ne dedik? 24.60 bizlerin kısada takipte kalacağımız en önemli seviye şu 2 Aralık seviyesi. Bu aralığı da yukarı yönlü açtığımız zaman beklentimiz olan 27 dolarlar seviyesine doğru gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketler izleyeceğiz. Dediğim gibi 24.60 önemli bir bölge ve bu bölgenin altı üstü yükseliş kanalıdır. Altı da pozisyonlarımızı bir miktar Türk lirasına geçeceğimiz alan şeklinde düşünebiliriz. Gram gümüş tarafına baktığımız zaman gram gümüşte de önemli kritik rakamlar var. 11.60 bizler için önemli bir bölge dedik. Bunun üzerinde sevgili dostlarım benim için ilk etapta 12 lira 12 kuruş seviyesi. Onun üzerinde 12.62 direnci ve 13.20 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler zaman içerisinde gelecektir diye düşünmekteyim. Artık gümüş ve altın tarafında yukarı yönlü hareketler başladı ve bu hareketler neticesinde de yukarı yönlü hareketler gümüşün gramında olsun, altının gramında olsun kendini takip edecektir diye düşünmekteyim. Evet, dolar neden yükselir, altın neden yükselir? Bu videomuz içerisinde bunları değerlendirdik. Ayrıca Rusya'nın rubleyi altına bağlamasına kaynaklı olaraktan yabancı ülkelerden Rusya Merkez Bankası tarafına da altın aktarımları gerçekleşebilir sevgili dostlarım. Bunu da unutmamak lazım. Bu da altının yükselişi için önemli etkenlerden biri. Zannedersem 1-2 hafta önce yaptığımız Altın Neden Yükselir isimli bir videomuz vardı. Mutlaka altından nasıl para kazanılır isimli video. O videoyu da mutlaka seyredin. Orada da altın hangi etkenlerden kaynaklı olarak yükselebilir bunu anlattım. Bu videoda da dolar neden yükselir, yükselme seviyeleri nelere bağlıdır bunları işlemeye çalıştık. Eğitim amaçlı güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Sizlerin de hoşunuza gittiyse videomuza bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşları mutlaka kanalıma abone olmaya bekliyorum sevgili dostlarım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Hoşça kalın sevgili dostlarım.